Çanakkale Eceabat'tan herkese selamlar. Bu gezimizde 3 gün boyunca Gelibolu Yarımadası'nı yürüyerek gezmeye çalışacağız. İlk durağımız 2008 yılında yapılan tarihe saygı anıtı. Burada Çanakkale Savaşı'ndan kalma toplar, top mermisi ve gördüğünüz alut bulunmakta. Bu tarafı da bu şekilde. Anıtın biraz ilerisinde Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonra 9. Tümen ve 14. Kolordu Komutanı Orgeneral Cevat Paşa'nın, 5. Ordu ve 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Esat Paşa'nın, devamında Arıburnu muharebelerinde şehit olan 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Paşa'nın, 7. 24. ve 12. Tümen Komutanı Ali Remzi Alçıtepe'nin, 46. Piyade Alay Komutanı Albay Celalettin Paşa'nın, Pilot Üsteğmen Ali Rıza Paşa'nın ve son olarak Onbaşı Nasuh'un üsleri bulunmakta. Bakın, Gelibolu Yarımadası'nın topografik platform üzerine kurulmuş maketi üzerinde biraz trekking rotamızdan bahsedeyim. Şu an Eceabat'tayız. Böyle devam edip Kilit Bahir Kalesi'ne, sonra devamında Havuzlar Şehitliği'ne, oradan iç yolu kullanarak Behramlı Köyü'ne, sonra yolu devam edip yine diğer bir yerleşim birimi olan Alçıtepe'ye birinci gün sonunda varmayı planlıyoruz. İkinci gün ise Alçıtepe'den yola çıkıp yol boyu devam edip Abide'ye, yani Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne gideceğiz. Oradan Morto Koyu üzerindeki yolu takip edip Seddülbahir'in olduğu yere geleceğiz. Burayı gezdikten sonra böyle devam edip yol boyu tekrar Alçıtepe'ye varacağız ve ikinci günü burada kalacağız. Üçüncü gün ise dolmuş bulabilirsek yol boyu, işte bu yol boyu Kabatepe'ye, oradan da gördüğünüz Anzak Koyu'na varmayı planlıyoruz. İşte burası. Anzak Koyu'ndan da Arıburnu cephesi yürüyüş rotası var. Oradan bu yolu takip edip ta Conk Bayırı'na, oradan da aşağıya tekrar 57. Alay Şehitliği'ne inip aralardaki güzergahı takip edip sahile inmeyi planlıyoruz. Bakın, aynı zamanda Çanakkale Boğazı'nda döşenen mayınları da gösteren bir bölüm yapılmış. Mesela burası Nusret Mayın Gemisi'nin 7-8 Mart gecesi Erenköy açıklarına döşediği mayın hattı ve bu da Çanakkale Deniz Muharebelerinde batırılan ilk gemi olan Fransız zırhlısı Bouvet. Aynı şekilde batırılan Ocean zırhlısı İngilizlere ait. 4. mayın hattı. 3. mayın hattı. Ve yine İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Irresistible zırhlısı. Bunlar da diğer mayın hatları. Bu sağ tarafta ise İngiliz denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye zırhlımız ve yine diğer mayın hatları böyle devam ediyor. Bu sayede İngiliz birlikleri Kilit Bahir'e ulaşamamış oldular. Bakın, burada ise karşılıklı siperlerin 8 metreye kadar yaklaştığı bomba sırtı muharebelerinden bir kesitin canlandırıldığı savaş ağını görüyorsunuz.
Türk tarafı ve bu tarafta Anzak tarafı, sol taraf. Evet, yola devam ediyoruz. Seyit Onbaşı anıtı ve kucağında 275 kiloluk top mermisi. Şu an yaklaştığımız yer Çamburnu Kalesi. Avlusu bu şekilde. Giriş ücreti istenmiyor. Bu da sahili. Kalenin giriş tarafı burası. Bu kale daha önce 57. Alay Karargahı olarak da kullanılmış muharebelerden önce. Şuradaki yapıya bir bakalım. Cephanelik gibi bir şey sanırım. Evet. Bakın Çamburnu Kalesi'nin genel görünümü ise işte tam olarak bu şekilde. Evet. Bu yoldan yukarıya çıktık. Birazdan Kilitbayır'a doğru devam edeceğiz. Şu an ana yoldayız. Yolun hemen sağ tarafında Çamburnu Şehitliği yer alıyor. Buradaki anıt Balkan ve Çanakkale Savaşları'nda şehit olan askerler anısına dikilmiş. Ancak şu an burada bir şehitliğin olduğu kesin değil. Yani sadece bir tahmin. Kilitbayır'a yarım saat falan kaldı. Buradaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanında böyle bir kitabe var. Atatürk'ün bir sözü. Kitabenin hemen karşısında da Yüzbaşı Tahir Bey anıtı. Tahir Bey askerleriyle birlikte savaş sırasında bir sandalla boğazı açılıyor ve mayına çarparak şehit oluyor. Onun anısına dikilmiş. Evet, ilk hedefimiz olan Kilitbayır'a varmış bulunmaktayız. Sağlam bir yapı ha. Burası da 1463 yılında yapılmış. Girebiliriz. Giriş şeyde şu tarafta galiba. Şu sur gibi olan kısmı da Kanuni Sultan Süleyman ekletmiş. Gerçi millet geziyor ya. Normalde pazartesi günleri kapalı yazıyordu internette. Evet. Kilitbayır Kalesi'ni geçtikten sonra hemen
sol tarafta bulunan namazgah tabyasındayız şu an. İşte bakın, Kilitbay Karesi orada. Bu tabya Boğaz'ın en dar noktasına yaptırılan ilk ve en büyük tabyaymış. Ne? Böyle bir bonet. Burada toplam 26 tane bonet var. Böyle. Bakın şu ev gibi olan binaların her birine bonet deniyor. Yani bir nevi askeri toplanma yeri veya cephanelik olarak da kullanılabiliyor. Burası da Hamidiye Tabyası'na giden yol. Düz yol zorlamıyor da çıkış zorluyor. Şu an Mecidiye Tabyası'na doğru çıkıyoruz. Bakın şuradaki mezar 3. Selim döneminde yaşamış Boğaz muhafızı Feyzi Bey'in mezarı. Görevli olduğu dönemde İngilizler Boğaz'ı geçince idam ettirilmiş. Şu an Mecidiye Tabyası içinde bulunan bonetlerden birindeyiz. Topunun aynen. Mühimmat rayı. Hı hı. Bakın bu tabya aynı zamanda Seyit Onbaşı'nın görev yaptığı tabyadır. Burada 275 kiloluk mermiyi topa yerleştirip ateşliyor. Bakın ileride de onu simgeleyen bir anıt heykel gibi bir şey yapılmış. Neyse burada 275 kiloluk mermiyi topa yerleştirip ateşliyor ve İngilizlere ait Ocean adlı zırhlı gemiyi vurup kontrolden çıkmasına sebep oluyor. Sonrasında gemi kontrolden çıkınca Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlara çarpıp batıyor. Çanakkale geçilmez. Bu Mecidiye tabyasında bu gördüğünüz bonetlerden toplamda 8 tane bulunuyor. İleride fazla da bir şey yok herhalde. Böyle bonetler. Bir diğer Seyit Onbaşı anıtı burada bulunuyor. Ve yol boyu devam edeceğiz. Anne ne var burada? Anne burada neler var neler? He? Gel gel. Oy. Gel buraya lan inşallah ezilmezler ha. Gel gitme oraya gel. Bak bak ne var burada bak. 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 Gel. Anne. Gel. Koş koş. Şişt, gel. Şuna bak ya. Oğlum. Nereye gidiyorsun? Gel bak. Koş. Koş koş koş. Gel. Bak.
Manzaraya bak. Böyle devam edelim. Güneş de kendisini bayağı hissettirmeye başladı ha. Bu anıt ise Havuzlar Şehitliği anıtı. 1961 yılında yapılmış. Buradaki anıt üzerinde yer alan kitabelerde Kerevizdere bölgesinde şehit düşen askerlerin isimleri yazıyor. Evet Serkan hocam şimdi çektim mi diyor bir de. Evet, şimdi Şahindere Şehitliği'ne geldik. Burası tespit edilebilen gerçek kabristanların bulunduğu bir mevki. Nispeten korunaklı bir alan olması bakımından burası savgı yeri olarak kullanılmış. Bakın şehitlik burası. Savaşta yaralanıp sonrasında şehit olan askerlerin mezarları buradadır. Buranın arka tarafında gerçek mezarlıklar var. Buraları sanırım gerçek siperler ha. Ha gayret, az bir yolumuz kaldı Alçıtepe'ye. Evet, sonunda ilk günkü hedefimize ulaştık.